Lahey'de buz gibi fırtınalı bir kış gecesini zihninde canlandırmanı istiyorum. Yıl 1882. Evet. O meşhur dondurucu Hollanda soğuğu. Kesinlikle. Şehrin sokaklarına o insanın içine işleyen ayaz çökmüş, yani bu loş odanın şu an içinde bulunduğumuz bu dinginliğin içinden çıkıp o gecenin karanlığına doğru usulca bir adım atalım istiyorum bugün. Adımlarımız yavaşlasın, acelemiz yok. O karanlıkta sadece cılız, titrek bir ışık saçan gaz lambasının altındaki o manzaraya yaklaşalım. Gecenin o en ıssız, en sessiz saatleri. Sokaklar tamamen boşalmış. Herkes evindeki cılız ateşe sığınmışken o köşe başında sadece iki silüet var. Evet, bir yanda paltosuna sıkıca sarılmış, kendi halinde, o soğukta ne aradığı pek belli olmayan, düşünceli adımlarla yürüyen bir adam. Diğer yanda ise bir kadın. Ama hani o sokakta öylesine bekleyen biri değil, hamile. Yanında soğuktan titreyen, paçalarına sarılmış küçücük bir çocuk var. Çok ağır bir tablo bu aslında. Öyle hayatta kalabilmek sadece ama sadece o geceyi donmadan, açlıktan ölmeden atlatabilmek için bedenini o acımasız soğukta sokağa teslim etmiş hasta ve yorgun bir kadın. Yani o iki silüetin o köşede kesişmesi aslında pek çok insanın adımlarını hızlandırıp başını çevireceği bir an. Kendi sıcak dünyasına, konfor alanına kaçmak dururken kimse o devasa çaresizliğe bulaşmak istemez. Ama o adam başını çevirmiyor. O yabancı adam yavaşça kadına yaklaşıyor, onu alıp sobası zar zor tüten, etrafı keskin boya ve terebentin kokan o derme çatma küçücük atölyesine götürüyor. Düşünsene, o dondurucu gecenin ardından adam kendi kıt kanaat yemeğini, masadaki o tek dilim ekmeğini bu kadınla bölüşüyor. Düşünmeden, hiçbir karşılık beklemeden bir baba şefkatiyle yaklaşıyor. Ve aylarca o kadının hayatın tüm ağır yüküyle ezilmiş yorgun bedenini, o derin hüzün taşıyan yüzünü büyük bir sabırla tuvaletine aktarıyor. Bütün bunlara baktığımızda insanın içinden doğal olarak şu soru geçiyor. Bu nasıl bir ilişki? Bu nasıl bir adanmışlık? Kesinlikle. Çünkü duvarların ardındaki bu sessiz sığınak, dışarıdaki dünyanın asla affetmeyeceği bir birliktelikti. Nitekim affetmediler de. Tabii o dönemin ahlak anlayışını düşünürsek, Adamın ailesi, yıllardır tanıdığı dostları, ona maddi manevi destek olan sanat camiasındaki hamisi Anton Mauve, istisnasız herkes ona sırtını döndü. Kulaklarında hep aynı suçlayıcı fısıltılar vardı. bir fahişeyle nasıl aynı evde kalırsın, değil mi? Evet, bütün itibarını, geleceğini nasıl çöpe atarsın ama adam geri adım atmadı. Bütün dünyayı, tüm o kurulu düzeni tek başına karşısına aldı. Ve sanırım artık bu iki silüetin ismini koymanın, o sır perdesini aralamanın vakti geldi. Haklısın. Masamızdaki kaynakların merkezindeki bu adam, resim tarihinin akışını değiştiren o isim Vincent van Gogh. Kadın ise Klasina Maria Hornig ya da Vincent'ın ona seslendiği isimle Sian. Evet, Siyan. Bugün önümüzde oldukça hacimli bir kaynak yığını var. Vincent'ın kardeşi Theo'ya yazdığı o meşhur mektupların 1882 ve 83 yıllarına ait bölümleri, sanat tarihçilerinin bu döneme ait analizleri var ve en önemlisi bu spesifik ilişkiyi modern psikolojinin eş bağımlılık ve kurtarıcı kompleksi kavramları üzerinden inceleyen klinik makaleler var masamızda. Gerçekten çok zengin bir içerik. Öyle. Bu derinlemesine incelemedeki misyonumuz, o bildiğimiz, bize hep anlatılan çılgın deha, insanlığa sınır tanımayan bir merhamet besleyen aziz ruh mitinin biraz ötesine geçmek. O fırça darbelerinin arkasındaki çok daha karmaşık, çok daha insani ve belki de hepimize ayna tutacak o karanlık dinamiği anlamak. Kesinlikle. Çünkü ben bu hikayeye baktığımda o sınır tanımayan devasa merhameti görüyorum. İnsanın içini ısıtan, hepimizin içinde o uyuyan iyiliği uyandıran bir fedakarlık bu. Yani evet, o vitrindeki büyüleyici mite hepimiz çekiliyoruz, çok haklısın. Sınır tanımayan merhamet efsanesi yüreğimize dokunuyor. Ancak masamızdaki o mektupların sararmış sayfalarına girdiğimizde işin rengi biraz değişiyor. Nasıl yani? Örneğin Vincent'ın Theo'ya yazdığı o satır aralarına baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Özellikle bu ilişki bittikten sonra Vincent'ın fırçasındaki o karanlığın neden giderek daha da büyüdüğünü inceleyen psikolojik analizler var önümüzde. Boyalar neden kalınlaşıp ağırlaştı sorusu bizi çok daha derin, hatta rahatsız edici bir yüzleşmeye davet ediyor. Bekle, bir dakika, burada duralım.
Rahatsız edici yüzleşme derken, bu yaptığı şey saf bir yardımseverlik değil miydi? Görünüşte öyle, evet. Kaynaklara baktığımda mektuplarda kadını nasıl korumak istediğinden, onun için nasıl çabaladığından bahsediyor. Sokaktaki çaresiz birine, üstelik hamile bir kadına evini açmak, insanlığın en asil eylemlerinden biri değil midir? Vincent'ı sırf bu yüzden bir takım klinik terimlerin içine hapsetmek, onun o devasa empati yeteneğine haksızlık olmuyor mu sence de? Bu çok doğal, çok insani bir itiraz aslında. Eylemin kendisine dışarıdan baktığımızda muazzam bir fedakarlık görüyoruz. Buna şüphe yok. Ancak psikolojik makaleler bize eylemin kendisine değil, eylemin arkasındaki itici güce bakmamızı söylüyor. Yani niyetin kendisine. Aynen öyle. Vincent, Sian'ı sadece o gece üşümesin diye salt bir merhametle evine almadı. Şöyle bir düşünelim, hayatı boyunca ailesi tarafından sorunlu görülmüş, girdiği işlerden kovulmuş, vaiz olmaya çalışıp kilise tarafından reddedilmiş, sevgiyi hep bir camın arkasından izlemiş bir adamı düşün. Hiçbir yere ait olamayan bir adam. Tam olarak, belki de hayatında ilk kez birinin dünyasında vazgeçilmez olduğunu hissetti o gece. Sia'nın çaresizliği, Vincent'ın o güne kadar hiçbir işe yaramadığını düşündüğü varoluşuna aniden bir anlam kattı. İnanılmaz. Yani kadını o buz gibi sokaktan kurtarırken aslında kendi içindeki o kimsesiz, reddedilmiş adamı ısıtıyordu, öyle mi? Tam olarak bu. Masamızdaki analizler, eş bağımlılık kavramını tam da burada devreye sokuyor. Sadece sevilmek ve birisi için vazgeçilmez olmak isteyen o yaralı yanımız var ya, bu öyle güçlü ve sinsi bir ihtiyaçtır ki bazen bizi bir kahraman kostümü giymeye mecbur bırakır. Çok çarpıcı bir tespit bu. Öyle. Sian ona muhtaçtı ve bu muhtaçlık hali Vincent için reddedilemeyecek kadar cazip bir güç hissiydi. Bunu zihnimde oturtmak ve sana biraz daha karşı çıkmak istiyorum aslında. Çünkü bunu düşündüğümde kendi hayatımdan da çok tanıdık gelen garip bir itiraz yükseliyor içimde. Seni dinliyorum. Eğer bir insan kendinden çok daha zor durumdaki birine el uzatıyorsa, kendi konfor alanından çıkıp zamanını, enerjisini, o son dilim ekmerini veriyorsa bunun neresi sorunlu olabilir? İtiraf edeyim, bu bana hiç yabancı değil. Hepimizi tanıdık gelen bir yer burası aslında. Değil mi? Bazen sırf etrafımdaki insanların o bitmek bilmeyen krizlerini çözmekten kendi hayatıma, kendi işlerime bakamıyorum. Bir arkadaşım aradığında kendi uykusuzluğumu unutup saatlerce onu dinliyorum, kendi masamdaki sorunları erteleyip başkalarının düğümlerini çözmeye koşuyorum. Bunu yapmayan bir insan bencil değil midir? Bizler çözen tarafta olduğumuz için mi bu kadar klinik bir mercek altına alınıyoruz? İnsanlık etmenin bedeli bu mu? Bu savunma o kadar insani, o kadar bizden bir refleks ki, birinin yarasına merhem olma arzusu elbette ki en temel bağ kurma biçimlerimizden biri. Ancak psikolojik kaynakların altına çizdiği çok ince bir çizgi var. Nedir o çizgi? Bu yardımlaşma, senin kendi hayatının sorumluluklarından kaçış biletin haline geldiğinde tehlikeli sulara giriyoruz. Madalyonun diğer yüzü tam da senin bahsettiğin o kendi masamdaki sorunları ertelemek kısmında gizli. Yani başkasına yardım ederken kendimi ihmal etmem. Aynen öyle. Bir başkasının yaralarını sarmaya çalışırken kendi ruhumuzu, kendi gelişimimizi feda ettiğimiz o anları düşünelim. Bu durum çoğu zaman saf fedakarlığın ötesinde bir şeye hizmet eder. Kendi hayatımızın enkazıyla yüzleşecek cesareti bulamamaya. Başkasını kurtarmak kendi enkazımızdan kaçmanın saygın bir yolu mu oluyor yani? Çok güzel özetledin. Kaynaklardaki o harika metaforu hatırlayalım. Kendi evinin içini temizleyemeyen, o dağınıklıkla başa çıkamayan insan gidip başkasının söküklerini dikerek kendini oyalar. Vay canına. Bu gerçekten çok ağır ama bir o kadar da doğru hissettiriyor. Çünkü kendi içindeki o karanlık odalar, o çözülmemiş meseleler, o yetersizlik hissi o kadar korkutucudur ki oraya girmek istemezsin. Oraya girmek kendinle yüzleşmektir ve bu çok acı verir. O yüzden de en kolayı dışarıya bakmak. Çevirirsin. Böylece hem kendi dertlerinden kaçmış olursun, hem de dışarıdan bakıldığında ne kadar fedakar, ne kadar iyi bir insan alkışını alırsın. Bu çok sarsıcı bir perspektif. Kendi evini temizleyemediği için başkasının söküğünü dikmek. Şöyle bir durup düşündüğümde dinleyicilerimizin de kendi hayatlarında bu yansımayı görebileceğini hissediyorum. Neden hayatımızda sürekli yaralı,
kırık dökük ve iyileştirilmeye muhtaç insanları arayıp bulduğumuzu anlamlandırmaya başlıyorum. Kesinlikle. Tesadüf değil o zaman bu. Sükuneti, dengeli, kendi ayakları üzerinde duran insanları değil de sürekli bir krizin içinde olan, kurtarılmayı bekleyenleri çekiyoruz hayatımıza. Tesadüf değil, evet. Çünkü kendi ayakları üzerinde duran sağlıklı ve denk bir ilişkide kendi zaaflarınla, kendi yetersizliklerinle yüzleşmek zorundasın. Orada saklanamazsın. Orada bir ayna var çünkü. Tam olarak. Ama karşındaki kişi senden daha çaresizse o zaman denk değilsindir. Sen güçlü olan tarafsındır, kurtarıcısındır. Vincent'ın mektuplarına dönelim. Theo'ya yazdığı o ilk mektuplarda Sian'dan bahsederkenki tonuna dikkat ettin mi masadaki notlarda? Evet, bir heyecan var. Kendinden son derece emin, bir projeyi devralmış gibi konuşuyor. Ona bakmalıyım, onu doğru yola sokmalıyım diyor. Evet, bir nevi heykeltıraşın kile şekil vermesi gibi, Sian'ı alıp baştan yaratabileceğine, o çamurdan bir azize çıkarabileceğine inanıyor resmen. Çünkü o ilişkinin altında o romantize edilen delicesine bir aşk yatmıyordu. Çok temel, çok kırılgan bir inanç yatıyordu. Neydi o inanç? Eğer bu dünyada ailem dahil hiç kimse beni olduğum gibi sevmiyorsa, vaiz olamadım, sanat simsarı olamadım, herkes beni bir başarısızlık abidesi olarak görüyorsa, ben de dünyadaki en yaralı, en dibe vurmuş, en çaresiz insanı bulurum. Onu iyileştiririm, onu ayağa kaldırırım ve o zaman o kişi bana minnettar kalır, beni sevmek, bana bağlanmak zorunda kalır. Benim varlığımın bir anlamı, bir değeri olur. Anlıyorum. O kahraman maskesinin altına saklanıyoruz aslında hepimiz zaman zaman. O maskeyi taktığımızda herkes bizim ne kadar verici olduğumuzu düşünüyor ya da en azından biz kendimizi buna inandırıyoruz. Çok doğru. Ama o şatafatlı maskeyi yavaşça kaldırdığımızda orada sadece var olduğunu hissetmek için, sevilmek için bir başkasının muhtaçlığına, delicesine ihtiyaç duyan o korkmuş, yaralı çocuk duruyor. İnsanın içini acıtan kısım da bu zaten. Vincent, Sian'ı o atölyede ısıtmaya çalışırken aslında o dışlanmış, o ailesi tarafından bile tuhaf bulunan kendi ruhunun sevilme açlığını uyuşturuyordu. Sia'nın yaralarını sararak kendini tedavi ettiğini sanıyordu. Ancak masamızdaki klinik makaleler burada çok dramatik bir gerçeğe işaret ediyor. Bu tür kurtarıcı dinamiklerinde büyük bir sıkışma, kaçınılmaz bir çıkma sokak vardır. Neden? Çünkü insanların hayatları bir tuvale atılan fırça darbeleri gibi tek bir hamleyle bizim iyi niyetimizle değişmiyor. Sian, Vincent'ın beklediği gibi hızla iyileşmedi. Hayır, iyileşmedi. O döneme ait biyografiler bu konuda çok net aslında. Sia'nın çok derin travmaları vardı, alkol problemi vardı, sokağın kurallarına alışmıştı yıllarca. Bir adamın ona ekmek vermesi, onun yıllarca biriktirdiği karanlığı bir anda aydınlatmaya yetmedi maalesef. Sihirli bir değnek değmiş gibi hayatı düzene girmedi. Giremezdi de zaten. Bu çok gerçek dışı bir beklenti. Sen kendi karanlığında boğulmaya devam ettikçe, eskiye dönme eğilimleri gösterdikçe, Vincent'ın mektuplarındaki o umutlu ton da değişmeye başladı. Hayal kırıklığı, öfke ve tükenmişlik baş gösterdi. Çünkü kurtarmaya çalıştığın kişi iyileşmediğinde senin o çok güvendiğin kurtarıcı masken ağırlaşmaya başlar. Sian iyileşmedikçe Vincent o kaçtığı gerçekle, kendi kırık dökük ruhuyla, kendi yetersizliğiyle daha fazla yüz yüze gelmek zorunda kaldı. Onu kurtaramıyordu. Evet ve bu his içindeki o ben hiçbir işe yaramıyorum, sevilmeye layık değilim inancını her gün yeniden çok daha şiddetli bir şekilde tetikliyordu. Ve bu sıkışmışlık hissi onu daha da büyük bir hırsla fırçaya sarılmaya itti. O çıkmaz sokağın duvarlarına boyayla saldırmak gibi. Boyalar kalınlaştı, renkler giderek karardı. İyileştiremediğin her an aslında kendi becerisizliğinle yüzleştiğin acımasız bir aynaya dönüşür çünkü. Sian'ı o atölyede tutmak uğruna Anton Mauve gibi ona resim öğreten insanları kaybetti. Ailesinin gönderdiği o kısıtlı ödeneği riske attı. Her şeyini bir illüzyon uğruna feda etti. Şimdi sana soruyorum, bugün hayatında sırf onun çaresizliğini, onun yaralarını sarmak için kendi hayatını feda ettiğin kim var? Ah, evet. Vincent, 1883 yılının sonlarına doğru o büyük, o yorucu çırpınışın sonunda o enkazla baş başa kaldı. Ne Sian'ı kurtarabildi o karanlıktan, ne de bir zamanlar inandığı o sıcak ev hayalini yeşertebildi. Her şey dağıldı.
Sian sokağa geri döndü. Vincent ise Drenthe'nin o soğuk, izole kırsalına doğru yola çıktı. Geriye sadece inandığı herkesi, tüm dostlarını karşısına aldığı gerçeği kaldı. Bir de içindeki o boşlukta yankılanan, hiç gitmeyen devasa değersizlik hissi. Lahey'de o buz gibi kış gecesi, merhametle ve büyük umutlarla aralanan o kapı, başkasını kurtarma yanılgısıyla aslında kendi yalnızlığına, kendi yıkımına açılan bir kapıydı. İnsanın iyilik sandığı bir yola kendi sonuna açtığı o kapı. Ne kadar şefkatli ve insani bir yerden başlasa da bu yanılgı insanı yavaş yavaş içeriden bitiriyor. Ama kaynakların tamamını birleştirdiğimizde bu sohbetin sonuna yaklaşırken kafamda çok farklı, yeni bir soru daha beliriyor. Dinliyorum. Aslanlı'daki psikolojik analizlerin ötesinde bir sentez yaparsak, Vincent bu korkunç enkazı yaşamasa, o kurtarıcı projesi bu kadar ağır bir şekilde çökmeseydi ve o dipsiz değersizlik hissiyle yüzleşmeseydi, sonradan insanlığa miras bıraktığı o eşsiz eserleri verebilir miydi? Yani sanat bazen bu tür yıkıcı, bencilce sayılabilecek bir kaçışın, o kendi hayatını sabote etme halinin bir meyvesi olabilir mi? Yoksa biz şu an yine onun acısını mı romantize ediyoruz? Bu sanat tarihinin ve psikolojinin hep üzerinde tartıştığı o çok ince, tehlikeli ip aslında. O acı olmasaydı Yıldızlı Gece olur muydu? Belki de o muazzam empati yeteneği tam da bu yanılgıların dibine vurarak dövüldü, kim bilir. Belki de. Ama bu, o sürecin o anki Vincent için ne kadar yok edici olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bir yanda o ilk başta konuştuğumuz, senin de savunduğun ses duruyor. İnsan kendinden daha zor durumdaki birine el uzatmadığı sürece bencildir. Vincent'ın o gece yaptığı şey insanlık adına büyük bir derstir. Bu içsel itirazımız bir yanımızda hep varlığını koruyor. Ama masadaki diğer kaynaklar da tam karşısında aynı ağırlıkta durmaya devam ediyor. Başkalarını o amansız kurtarma çabası kendi hayatının enkazıyla yüzleşecek cesareti bulamamaktır, diyor o seste. Biri tüm kalbiyle bu eylemi saf bir fedakarlık olarak görürken, diğeri yavaşça ve şefkatle fısıldıyor, hayır bu sadece kendi acından kaçmak için bulduğun gizli bir sığınak. Ve bu iki zıt ses aslında ikisi de içimizde bir yerlerde var olmaya devam ediyor. Bizler zaman zaman o kurtarıcı pelerini omuzlarımıza alıyoruz. Çünkü o pelerin dışarıdan bakıldığında gerçekten harika, asil görünüyor. Kendimizi iyi hissettiriyor. İyileştirme çabamızın ardında o görünmez, sessiz, derinden derine atan vazgeçilmez olma arzusu var. İnsanların bize ihtiyaç duymasını istiyoruz. Neden? Çünkü o ihtiyaç ortadan kalktığında, ortada geriye saf, bizi sadece biz olduğumuz için hatamızla, sevabımızla seven bir sevginin kalıp kalmayacağından delicesine korkuyoruz. Evet. Bu kesinlikle utanılacak bir şey değil. Bu masamızdaki tüm o makalelerin de söylediği gibi anlaşıldığında, yüzleşildiğinde ve şefkatle kucaklandığında iyileşebilecek çok derin, çok insani bir yara. Etrafındaki insanları iyileştirmek için gösterdiğin o amansız çaba, aslında kendi içindeki o bakımsız, yaralı çocuğun çığlıklarını duymamak için bir kaçış yolu olabilir mi? Başkalarının kahramanı olmaya çalışırken kendi hayatının en büyük enkazına dönüştüğünü ne zaman fark edeceksin? Nokta. Bir sonraki cümle senin.